Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel bir ipim var, onunla başlayacağım. Az ince bir ip, tiftik bir ip. Bununla harika bir model başlayacağız. Kullanacağım şiş 3 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Modelimize ilmeklerimizi alarak başlayalım. Şu şekilde birinci ilmeğimi aldım. Şöyle ilmeklerimi çıkartıyorum. Bu model için 4 ve 4'ün katları artı 2 ilmek sayısına ihtiyacımız var. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayımızı bu şekilde ayarlayacağız. Şöyle hemen sayalım ilmeklerimizi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bir tane fazla olmuş. 14 ilmekle modelimi kurmaya başlayacağım. Kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için ördüm. Şöyle birkaç sıra haroşa yapacağım arkadaşlar. Modelin ara bölmesi bu şekilde olacak. Lastik yerine de aynı böyle haroşalarla yapabilirsiniz. Şöyle birkaç sıra haroşayı tamamlayıp geliyorum. Evet. Şöyle 2 diş haroşamızı oluşturduk. Bakın şöyle 2 sıra. 4 sıradan yaptığımız 2 diş haroşa. Şimdi modelin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir kez doladım. Kenar ilmeğinden sonra bir doladım. 2 ilmeği düz örerek kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. 2 ilmek düz ördüm. Buraya kadar bir model arkadaşlar. Bir doladım. 2 ilmeği düz örerek kestim. Sola doğru. 2 ilmek düz ördüm. Bir doladım. 2 ilmeği düz örerek sola doğru kestim. 2 ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modelin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimin hepsini ters olarak örüyorum. Arka yüzünde hiçbir işlem yapmıyoruz. Bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim arkadaşlar. Farklı işlemimiz yok. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modelin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek düz ördüm. Bakın şu ajurlu olan ilmeğimi düz ördüm. Daha sonrasında bir doladım. Şu kesme işlemi yaptığımız ilmeğe geldik. Bakın. Onu yine arkasındaki ile beraber alarak düz ördüm ve kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. Bir de bu ilmeğim yine 2 ilmek düz ördüm. Bir doladım. Kestiğim ilmeğe geldim. Arkasındakini de aldım. Düz örerek yine kestim. 2 ilmek düz ördüm. Birincisi bu, ikincisi de ajurlu olan ilmeğim. Bir doladım. Kestiğim ilmek ve arkasındaki ilmeği de alarak yine tek ilmeğe düşürdüm 2 ilmeği. Bir ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. 2 tane ajurumuz oluştu bakın burada. Modelin arka yüzündeyiz. Yine ilmeklerimizi ters olarak örelim.
Sıramı tamamladım. Modelin ön yüzüne geçtik. Üçüncü ajurumuzu yapacağız arkadaşlar burada. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 ilmek düz ördüm. Bir doladım. Bakın şu kesme yaptığım ilmeğe geldim. Arkasındakini de alarak yine düz örerek kestim. 2 ilmek düz. Bu ilmeğe gelince önce bir doluyoruz. Daha sonra 2 ilmeği düz örerek kesiyoruz. Bakın 3 tane ajurumuz oldu burada. 2 düz, 1 ilmek dola, 2 ilmeği ikisini bir düz örerek keselim. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modelin arka yüzündeyim. Yine ilmeklerimi ters örerek kesiyorum. Örüyorum sıra sonuna kadar. Ters olarak örelim. Evet, sıramı tamamladım. Bütün ilmeklerimi ters ördüm arka yüzünde. Şimdi modeli bir kez kurduk arkadaşlar. İkinci model kurulumunda yine 2 sıra ajurla başlayacağım. Pardon, haroşa olacak 2 sıra, şöyle 2 diş haroşayı oluşturacağız. Üzerine modeli ters yönüne yapacağız bu defa. Şöyle başlayalım hemen. 2 sıra haroşa yapmak için ilmeklerimi ön yüzünde ters örmeye başladım. Şu şekilde ilmeklerimi ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. Bu haroşamı şöyle 2 diş yapacağım arkadaşlar. Şöyle 2 diş haroşayı oluşturdum arkadaşlar. Modelin yine ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi burada yapacağımız işlem, önce 2 ilmek düz örüyorum. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek düz. Daha sonra bu 2 ilmeğin yerini değiştiriyorum. Sağa doğru kesme işlemi yapacağız. Şimdi model kurarken sağa doğru 2 ilmeği kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. Bakın bunun devamı, bu kesme işlemi yaptığımız ilmeğin devamını bir öncekinde sola doğru kesmiştik. Şimdi yukarıdakinde sağa doğru kestik. Daha sonra bir doladım. 2 ilmek düz ördüm. 2 ilmeğin yerini değiştiriyorum. Sağa doğru aldım sondaki ilmeğimi ve ikisini bir düz örerek kestim. Daha sonra bir doladım. 2 ilmek düz ördüm. Son 2 ilmeğimi de yine sağa doğru kesiyorum. Şöyle önce ben yerini değiştirdim. Çapraz yaptım ve düz örerek kestim. Bir kez doladım kesme işleminden sonra bir doladım. Kenar ilmeğimi ördüm. Birinci ajurumuzu yaptık arkadaşlar. Modelin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Modelin ön yüzüne geçtik. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek düz ördüm kenar ilmeğinden sonra. Sıradaki 2 ilmeğimi yine yerlerini değiştiriyorum. Sağa doğru kestim, tek ilmeğe düşürdüm. Bir doladım. 2 ilmek düz ördüm. 2 ilmeğimin yerlerini değiştirdim. Öndekini arkaya, arkadakini öne aldım ve ikisini bir düz örerek sağa doğru kestim. Bir doladım. 2 ilmek düz ördüm.
2 ilmeğimin yerlerini değiştirdim. Öndekini arkaya, arkadakini öne aldım. Daha sonra 2 ilmeğimi düz örerek sağa doğru kestim. Bir doladım, bir ilmek düz ördüm kenarda, bir de kenar ilmeğimi ördüm. 2 ajur yapmış olduk. Onu da 3 ajurlu yapacağız yine. Model böyle devam ediyor arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Modelin arka yüzündeyiz. İlmeklerimizi yine ters örerek devam edelim. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modelin ön yüzüne geçtik. Şimdi 3. ajurumuzu yapacağız. Onun için kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın şu kestiğim ilmekler 2 tane kaldı. Daha önce bunların yerini değiştiriyorum. Öndekini arkaya, arkadakini öne aldım. Ve ikisini bir düz örerek kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. Daha sonra bir artırma yaptım. 2 ilmek düz ördüm. Sıradaki 2 ilmeğimin yerini değiştirdim. Düz örerek kestim. Bir ilmek artırdım. 2 ilmek düz ördüm. Sıradaki 2 ilmeğimin önce yerlerini değiştirdim ve sağa doğru kestim. Bir doladım. 2 ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. 3. ajurumuzu da yaptık bakın. Modelin arka yüzüne geçtik. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Yani birinci modelde sola doğru kesme işlemi yapmıştım. Yukarıdaki ikinci kez kurarken modeli sağa doğru kesme işlemi yaparak devam ettik. Modelin simetrisini yaptık yani. Evet, arka yüzünde yine ilmeklerimi ters ördüm. Bakın modelimiz böyle arkadaşlar. Modeli aşağıda bakın sola doğru kesme işlemi yaparak kurdum. Yukarıda sağa doğru kesme işlemi yaparak kurduk. 3 tane ajurumuz oluşuyor. Şöyle aralarda 2 diş haroşa yapacağız. Eğer istemezseniz bu haroşayı da koymayabilirsiniz. Şöyle ben yakıştırdım yani. Bir de modelin biraz daha ilerlemiş halini göstereyim. Bakın bunda da böyle durdu. Bunu şöyle 2 sıra haroşa üzerine başladık. Bunu da tekstil tipi lastikle başladım. Onda da zaten şöyle 2 sıra haroşa oluyor. Birbirini bu şekilde tamamlamış oldu. Şöyle arkadaşlar. Evet, modelimiz böyle arkadaşlar. Modelin arka yüzü de bu şekilde. Şöyle ajurlu, güzel. Her türlü örgünüze de yakışacak harika bir model bence. Bu lastiğe de gerçekten yakıştı. Bu lastiğin anlatımı var kanalımda arkadaşlar. İsterseniz linkini bırakabilirim. Tekstil tipi lastik diye. Evet, modelimiz böyle devam ediyor. Gördüğünüz gibi harika, kullanışlı bir model. Yani yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde, mevsimlik örgülerinizde, yazlık örgülerinizde, her türlü örgüde kullanabileceğiniz kolay ve güzel gösterişli bir model. Sizler de nelerde kullanacaksınız? Onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.